Niye? Yani herhangi bir bakteri bulaşı olmuş olabilir. Suyu böyle israf ediyoruz çünkü dokunmuyor suya bile. Evet, güzelce yıkıyoruz elimizi. Bunu atlamayalım. Aman diyeyim. Başlamıştım. Şimdi peki düşünüyordum ben de yani. Şimdi transformasyon yapacağız. Az önce artı 4'e kaldırmıştık. Oradan ama plate alacağız bu sefer. Neyse. Malzemelerimizi toplayacağız. Şimdi dediğim gibi bunun teorisini anlatmak yani birkaç gün sürüyor. Ama pratikte böyle onu ona koydum, bekle, bunu koydum, bekle şeklinde. Neyse siz de böylece tanık olacaksınız. Yine yok eldivenim falan. Çünkü yine ateşte çalışacağız. Bir pipet ucu alayım. Pipet ucumu aldım. Pipetlerimi aldım. Kalkan aldım. İşte her biri bir yerde kullanılacak. Eylülcüğüm, sen bunu al. Bunu da al. Buna da buz koyacağız. Sen ateşin oraya gider misin? En sona koymuş ateşi. Gidelim. Şimdi bize plate lazım. Sadece 2 tane plate alsam yeter. Ama bir tane de yedek alayım. Ne olur ne olmaz diye garanticilik bunu gerektirir. Bunlar daha önce döktüğümüz plate'ler. O elbiyi hazırlar gibi hazırlıyorsun. Ama için dalgar olduğu için sonra donuyor plate'lerin içinde. Ne yazıyor üstünde? Ayça, elbi, ampisilin. Yani bu plate'lerde ampisilin var. Ampisilin pozitif onlar. Şimdi bu değil. Bu da elbi ampisilindir. Az önce bir tane ampisilin koymadığımız medium vardı. Onu çıkartayım. Şunda yok. Şu anda ne yaptığımızı anlamayanlar için anlatabilir misiniz? Şimdi bizim bir tane genimiz var. Hatta 2 tane genimiz var. Ve bu geni hücrelerin içine vermek istiyoruz. Sonra o geni içine aldığı zaman hücrelerimiz böyle başkalaşım sürecine girecekler. Daha önce gösterilmiş, kendimiz yapmadık bunu. Bize plazmitler geldi. Ama plazmitler böyle minicik miktarlarda geldiği için bizim çoğaltmamız gerekiyor. Çoğaltmak için de bakteri canları kullanmamız gerekiyor. Bakterilerimiz bizim canımız çünkü, o yüzden öyle dedim. Şimdi neye ihtiyacımız var? Böyle elbi ampisiline ihtiyacımız var. Sonra bu ampisilinsiz elbiydi. Yanlış yazdım. Yanlış yazmışım çünkü bunlar düz elbiydi, ampisilin yok içinde. Neden? Biz önce bir bakteriyi antibiyotiksiz ortamda büyüteceğiz ki birazcık kendine gelsin. Çünkü transformation süreci bir bakteri için yıpratıcı bir süreç. O yüzden de biraz dinlenmesi ve kendine gelmesi gerekiyor. Şimdi en baştaki hazırlık kısmını gösteriyorum. Daha hazırlık kısmındayız. Evet, yine ateşin yanında çalışacağız. Şunu açtım. Bunu açtım. Ateşimi açtım. Alkol o. Onu uzağa koydum o yüzden. Şimdi amacım ne? Ön hazırlık yapıyorum. Bu mesela bunun için elbiyi hazırlamışız ya. Şeysiz. Ampisilisiz. Bunu bölüştürmek istiyorum. Çünkü böyle kontamine olma ihtimali yüksek. Onun için parçalara bölüyorsun ki her seferinde sadece küçük bir parçası açılsın. Sonra onu atabilirsin. Mesela bunu içine koyup sonra bunu atabilirsin gibi. Şöyle direkt döküyorum. Az önce yani dediğim gibi ateşin şöyle çok illa dibine girmenize gerek yok. Buradan sorur. Bir de elbiler falan kontamine olduğunda hemen anlıyorsun. Yani şüpheye yer bırakmayacak şekilde berbat oluyor içi. Onun için de şüphelenmene gerek kalmıyor. Şimdi bunu dağıttım. Çok daha farklı bir sarı rengi mi oluyor? Nasıl anlıyorsun? Evet güzel. Teşekkür ederiz. Dış sesimize sorular için. Dış sesimiz bu arada stajyer. Rümeysa kendisi. Şimdi bu bak
transparan saydam opak hale geliyor. Yani arkasındaki yazıyı okuyamıyorsan kontaminedir. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi 2 tane de bunlara böleceğim. Bunları çünkü ısıtmamız lazım. Bakterilerimiz için önden ısıtacağız. Bunlara da şöyle binlik bir alayım. Birer mililitre koyacağım sadece. Bir tanesinin az vardı. Şundan. Bitti. Bu 50'lik falkonlar. Bu elimdeki de 15'lik falkon. Falkon deniyor bunlara. Aslında şey gibi, Selpak mendili aslında markası Selpak olmasa da Selpak diyorsun ya. O aynı mantıktan yola çıkarak bunlar da Falcon markasıydı. En başta çıkaran sanırım. Onun için hala Falcon deniyor. Şimdi bir de neye ihtiyacımız var? Bunlar soğuk odaya kalkacak. Bunlara ihtiyacımız yok. Piletlere ihtiyacımız var. Çünkü ilk akşamlarını pilette geçirecekler. Bunları döktükten sonra böyle etrafını şey yapmıştık. Parafinle çevrelemiştik. Neden parafin kullanılıyor hocam? Hava almasınlar diye, bir de yanlışlıkla açılmasın diye. Böyle ateşin yanında açılıyor sadece. O zaman kontamine olmuyor ama sen dışarıda yanlışlıkla açılırsa dolapta falan kontamine olur. Bunları bir de şu falkondaki terbiyeleri koyacağız, inkubatöre koyacağız. Bakteriler için optimum üreme koşullarını sağlamak için değil mi? Isıtmamız Ön gerekiyor. hazırlık yapıyoruz, evet. Yani bakteriler hazır olduğunda onlar da sıcak olsun diye. Şimdi evet, inkübatöre gidebiliriz. Bu bir sabit inkübatör, 37 derecede. Kuru inkübatör. Bu tarafa geleceğim. Böyle içinde başka insanların da şeyleri olur her zaman. Bileklerimizi şöyle kapakları aşağıya gelecek şekilde, yani agar döktüğün yer üstte kalacak şekilde koyuyorum. Bunları da böyle durmadı. Şurada bir başkasının rekine sinsice yerleştirip uzaklaşıyoruz. Bunlar şimdi biz hazır olana kadar burada birazcık ısınacaklar.